Hiç insan aklının ne kadar manipüle edilebilir olduğunu düşündünüz mü? Veya bir inancın, bir grubun parçası olmanın insanları ne kadar ileri götürebileceğini. Bugün size tarihin en gizemli, en tuhaf ve giderek daha da korkunçlaşan olaylarını anlatacağım. Her hikaye bir öncekinden daha da akıl almaz olacak ve sonunda anlatacağım o son olay bugüne kadar duyduğunuz en dehşet verici şeylerden biri olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü son hikaye gerçekten tüylerinizi ürpertecek. Hazırsanız başlıyoruz. 7. Rus kıyamet kültü ve yer altındaki bekleyiş. Takvimler 2007 yılının Kasım ayını gösteriyordu. Rusya'nın Penza bölgesinde uluslararası basını şok eden bir olay yaşandı. Kendilerine seçilmişler diyen 35 kişilik grup dünyadan el etek çekmiş küçük bir mağaraya sığınmıştı. Mağarayı kendi elleriyle kazmışlar, içeriye barikat kurmuşlar ve dışarıyla tüm iletişimi kesmişlerdi. Yetkililer onları içeriden dışarı çıkarmak için geldiklerinde ise bu gizemli kült kendilerini patlatmakla tehdit etti. Hatta aralarında çocuklar bile vardı. Polisin beklemekten başka yapacak hiçbir şeyi yoktu. Peki ama neden? Neden kendilerini yer altına gömdüler? Bu olayın kökleri bir zamanlar Rus Ortodoks Kilisesi'nin bir parçası olan bu insanların kendisini tırnak içerisinde peygamber ilan eden P. Ketov adında bir adamın etkisi altına girmesiyle başladı. Ketov dünyaya çok yakında kıyametin geleceğini vaaz ediyordu. Onlara özel olduklarını hissettirdi. Kendilerine seçilmişler demelerini sağladı. Yediğiniz yiyeceklerden, izlediğiniz televizyona hatta kullandığınız paraya kadar her şeyi yasakladı. Ona göre barkodlar, kimlik numaraları, pasaportlar hepsi canavarın işaretiydi. Ancak bir süre sonra takipçilerinde bir merak başladı. "Hey P" dediler. "Bu kıyamet ne zaman gelecek tam olarak?" P onlara Mayıs 2008 cevabını verdi. Yani 6 ay sonra. Bunun üzerine grup kıyameti beklemek üzere o küçük nemli mağaraya girdi. İlginç olan neydi biliyor musunuz? Onları bu inançla mağaraya sokan P onlara katılmadı. Takipçilerine artık kişisel eşyalarına ihtiyaç duymayacaklarını söylemişti. Çünkü kıyamet geliyordu. O ise bu sırada onların eşyalarını satmakla meşguldü. Yetkililer dolandırıcılık şüphesiyle onu hızla tutukladı. Korkunç bir şekilde takipçileri P tutuklanmasına rağmen mağarada kalmaya devam etti. Tam 5 ay boyunca kimse onları oradan çıkaramadı. Ne zaman ki 28 Mart 2008'de mağaranın bir kısmı çöktü, içerideki 7 kadın pes ederek dışarı çıktı ve hemen yardım istediler. Bu diğer üyeler arasında da paniğe yol açtı. Polis P'yi mağaraya getirme gibi parlak bir fikir buldu. Belki liderlerinin sözünü dinleyip çıkarlardı ama P'nin sözü bile artık onları etkilemiyordu. Ta ki 16 Mayıs 2008'e kadar. Mağarada kış boyunca ölen 2 üyenin çürüyen cesetlerinden çıkan zehirli dumanlar kalan son 9 kişiyi nihayet dışarı çıkmaya zorladı. Dışarıda onları barkodlu süt içmeyi reddettikleri için bir inekle karşıladılar. P mi oldu? Yetkililer akıl hastanesine gönderilmeden önce adamın bir tabutun içinde uyuduğunu keşfettiler. Bu akıl almaz hikayenin sonuydu. Siz böyle bir duruma tanık olsanız en yakın arkadaşınız bile olsa onu ikna etmeyi dener miydiniz? 6. Aum Shinrikyo, yüce gerçeğin zehirli nefesi. Şimdi muhtemelen tarihin en tehlikeli ve kötü şöhretli kültlerinden birine geliyoruz. Bu grup 1995 yılında Tokyo metrosunda gerçekleştirdiği korkunç saldırıyla adını dünyaya duyurdu. 13 masum insanı öldürdü ve 6000'den fazla kişiyi yaraladı. Peki bu korkunç saldırıya giden süreç nasıl başladı? Yıl 1987. Chizuo Matsumoto adında bir adam meditasyonla aydınlanmaya ulaştığını iddia ederek broşürler dağıtmaya başladı. Bu broşürler aslında bir yoga dersinin reklamıydı ama derslerde esas vaaz verdiği şey kıyametin yakında geleceğiydi. Ne kadar garip değil mi? Ama bir şekilde takipçi toplamayı başarmıştı. Grubuna Aum Shinrikyo adını verdi. Bu isim yüce gerçek anlamına geliyordu. 1992'de "Kendimi İsa ilan ediyorum" başlıklı bir kitap yayınladı ve kapağında kendisinin haç üzerinde bir resmi vardı. Bu ona fazladan takipçi kazandırdı. Zirvede Aum Shinrikyo'nun 10 binlerce üyesi vardı. Ancak 20 Mart 1995 sabahı Tokyo'nun en işlek metro istasyonlarında 5 ayrı kimyasal silah saldırısı düzenlendi. Amacı kıyameti başlatmak ve dünya çöktüğünde kendi yeni dünyalarını kurmaktı. Ama planları ters tepti. Lider de dahil olmak üzere ilgili herkes tutuklandı. Bu korkunç saldırıların sonucunda Matsumoto ve 6 yüksek rütbeli üyesi idam cezasına çarptırıldı. 2018 yılında bu 6 kişiyle birlikte infaz edildiler. Böyle bir ideolojiye nasıl bu kadar çok insan inanabilir? Akıl alır gibi değil. 5. Heaven's Gate ve kuyruklu yıldızın çağrısı.
1970'lerin ortalarında Güney Kaliforniya'da ortaya çıkan UFO kültü inanılmaz derecede tuhaf ve trajik bir hikaye. Heaven's Gate üyeleri insanlıklarını terk ettiklerinde ölümsüz dünya dışı varlıklara dönüşebileceklerine inanıyorlardı. Buna bir sonraki seviyeye ulaşmak diyorlardı ve sanırım bunu sonunda başardılar. Ama tam olarak hayal ettikleri gibi değil. Bu kült Marshall Applewhite ve Bonnie Nettles adında iki kişi tarafından kuruldu. İkisi de İncil'deki vahiy kitabında anlatılan iki tanık olduklarını iddia ediyorlardı. Bu tuhaf iddialarına rağmen broşürler dağıtarak ve seminerler düzenleyerek takipçi toplamayı başardılar. Broşürlerinde bir sonraki seviyeden geldiklerini ve insanlığa yardım etmek için dünyaya indiklerini söylüyorlardı. Ve bir şekilde 39 sadık takipçi topladılar. Bu grubun en korkunç ve akıl almaz yönlerinden biri tüm erkek üyelerin hadım edilmesi gerektiğiydi. İlk denemelerinde bir üyeyi neredeyse öldürünce bu prosedürü yerel bir hastanede yaptırmaya başladılar. Ancak her şey liderlerinden Bonnie Nettles'ın aniden vefat etmesiyle değişti. Bu kültün tüm inanç sistemini sarstı. Çünkü başlangıçta herkesin canlı olarak bir UFO'ya yükseleceğini vaat etmişti. Applewhite bu inancı revize etti ve artık sadece ruhlarının bir uzay gemisi tarafından alınacağını söyledi. 12 yıl daha beklediler ve 26 Mart 1997'de San Diego County Şerif Departmanı kiralık bir malikanede korkunç bir manzara ile karşılaştı. Lider Applewhite da dahil olmak üzere 39 cansız beden, hepsi aynı kıyafetleri giymişti. Hepsi intihar etmişti. Kendi sözleriyle mezun olmuşlardı. Onlar arkalarından gelen Hale-Bopp kuyruklu yıldızının bir uzay gemisi olduğunu ve kendilerini beklediğini düşünerek zehirli puding ve elma suyu içerek bu dünyaya veda etmişlerdi. İnsan beynini bu kadar köleleştiren neydi sizce? 4. Branch Davidianlar ve alevler içindeki son. Branch Davidianlar tarihin en çılgın ve en kanlı kült olaylarından birine sahne oldu. Teksas'ta 1935 yılında kurulan bu Hristiyan kültü 1957 yılında 941 dönümlük bir araziyi satın alarak kendi büyük topluluklarını kurmuştu. Ama asıl olay 1987 yılında David Koresh adında bir adamın liderliği devralmasıyla başladı. O da tahmin edebileceğiniz gibi kendisini peygamber ilan edenlerdendi. Koresh Tanrı tarafından kıyamet gününü getirmekle görevlendirildiğini iddia ediyordu. Ancak Koresh'in düşüşü yaklaşan kıyamete hazırlandığı bahanesiyle yasa dışı yollarla düzinelerce silah ve binlerce mermi stoklamaya başladığında başladı. 28 Şubat 1993'te federal ajanlar ellerinde arama ve tutuklama emriyle kapıya dayandılar. Branch Davidian üyeleri liderlerini teslim etmeye hiç niyetli değillerdi. Bir anda silah sesleri yükseldi. Çatışmada 4 federal ajan ve 6 Davidian üyesi hayatını kaybetti. Bu yalnızca bir başlangıçtı. Kült üyeleri 51 gün boyunca bileşiklerine barikat kurdular. FBI nihayet içeri girme izni aldığında göz yaşartıcı gaz kutuları kullanıldı ve kısa bir süre sonra tüm bina alevler içinde kaldı. Bugüne kadar yangını kimin başlattığı tam olarak bilinmiyor. Yangın çıktıktan sonra çatışma bir saat içerisinde sona erdi. 76 David'in üyesi ve liderleri David Koresh yangında ya da duman zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Hayatta kalan yüksek rütbeli üyeler ise hapse atıldı. Bu olay Amerika'nın en büyük kült trajedilerinden biri olarak tarihe geçti. 3. Güneş Tapınağı Tarikatı ve Zorunlu Ölüm. Takvimler 1994 yılında Ekim ayını gösteriyordu. İsviçre'de birbirinden uzakta iki yangın çıktı. Biri bir çiftlikte, diğeri bir dağ evinde. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki yerde de toplam 48 yanmış cesetle karşılaştı. Hepsi beyaz cübbeler giyiyordu. Daha da tuhafı bazılarının kafasına plastik torba geçirilmişti. Cesetler düz bir şekilde yere yatırılmış, hatta bir kısmı daire şeklinde dizilmişti. Yangınların uzaktan kumandalı bir cihazla çıkarıldığı anlaşıldı. Bu münferit bir olay değildi. Bir yıl sonra 1995 yılında Fransa'da yıldız şeklinde yatan 16 yanmış ceset daha bulundu ve 2 yıl sonra 1997'de Kanada'da 5 üyenin daha yanmış cesetleri ortaya çıktı. Onlar da uzaktan kumandalı bir cihazla ateşe verilmişti. Şimdi gelelim bu hikayenin en korkunç kısmına. O plastik torbaları hatırlıyor musunuz? Görünüşe göre o gece birçok tarikat üyesi zehri içmeyi reddetmişti. Onlar zorla yere yatırılmış ve başlarına plastik torba geçirilerek boğulmaya zorlanmışlardı. Bu bir intihar değil, bir katliamdı. Bu bir seçim değildi. Herkes katılmak zorundaydı. Bu üyelerin bu korkunç ritüele katılmasının nedeni dünyanın sonunun geldiğine inanmaları ve ruhlarının başka bir gezegene yükselerek kıyametten kaçacaklarına inanmalarıydı. Bu inanç uğruna işlenmiş en acımasız cinayetlerden biriydi.
2. Tanrı'nın 10 emrini kurtarma hareketi ve alevler içerisindeki kilise. Şimdi muhtemelen duyacağınız en trajik kült sonlarından birine geliyoruz. Bu olay Uganda'da 1989'da 2000'lerin başına kadar süren bir dini hareketin sonuydu. Zirvede yaklaşık 5000 üyesi vardı. Dış dünya tarafından bir kıyamet kültü olarak sınıflandırılıyordu. İnançları basitti. 10 emri harfiyen yerine getirmeleri gerekiyordu. 10 emri bozmaktan o kadar çok korkuyorlardı ki birçok üye konuşmayı tamamen bırakmış ve işaret diliyle iletişim kurmaya başlamıştı. Kült liderleri Tanrı ile doğrudan konuştuklarını ve dünyanın ne zaman sona ereceğini bildiklerini iddia ediyordu. Kıyamet tarihi olarak 31 Aralık 1999'u belirlediler. Bu tarih açıklandığında üyeler çılgına döndü. Hayvanlarını ve tüm eşyalarını yok pahasına sattılar. Liderler tüm parayı kendilerine vermelerini söyledi. Üyeler bu vaade inanarak seve seve paralarını verdiler. Ancak 1999'un sonuna geldiğinde hiçbir şey olmadı. Kıyamet gelmedi. Takipçiler öfkelendi ve paralarını geri istemeye başladılar. Liderler bir tarih daha belirledi. 17 Mart 2000. Bu sefer yanılmayı göze alamazlardı. 17 Mart günü 530 üyeye kapısı kapalı bir kilisenin içinde bir partiye katılmaları söylendi. Son kişi içeri girdikten sadece birkaç dakika sonra kilisenin tek girişi kapatıldı ve bina hızla alevler içinde kaldı. Çıkış yolu olmadığı için 530 üyenin tamamı içeride mahsur kaldı ve yavaşça yanarak can verdi. Polis bu partiye katılmayan iki kült liderinin ülkeden kaçtığını öğrendi. Daha da korkuncu, kilise yangınlarından 4 gün sonra kültün diğer mülkiyetlerine yapılan aramalarda ek 395 ceset daha bulundu. Bu kişiler partiden günler önce zehirlenerek öldürülmüşlerdi. Toplamda bu korkunç olaylarda 900'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Saldırıları düzenlediğine inanılan iki lider ise bugüne kadar serbest. 1. Halkın Tapınağı ve Jonestown katliamı. Amerikan tarihinin en çok konuşulan, en travmatik olaylarından biri. Hakkında sayısız belgeseller çekildi, filmler yapılıyor. Bu trajedinin etkisi toplumun kolektif hafızasına kazındı. Her şey 1954'te Indianapolis'te başladı. Jim Jones adında komünist bir adam kendi kilisesini açtı. İnsanları şifa hizmetleriyle çekiyordu. Her türlü hastalığı iyileştirdiğini iddia ediyordu. Yıllar geçtikçe Jones dini kullanarak siyasi ideolojisini yaymaya başladı ve binlerce takipçi topladı. Eleştirilerle karşılaşınca 1965'te Kaliforniya'ya, 1970'lerin başında ise San Francisco'ya taşındı. Takipçileri onu yücelttikçe o da kendini daha çok baba olarak görmeye başladı. Ancak en büyük adım 1974'te geldi. Jones, Güney Amerika'daki Guyana'da yaklaşık 4000 dönümlük bir arazi satın aldı. Buraya Jonestown adını verdi. Takipçilerine hükümetin müdahale etmediği özgür bir sosyalist toplum yaratacağı vaadiyle oraya taşınmaya ikna etti. 1977'de Bileşik'te yaklaşık 900 üye yaşıyordu. Jones da kalıcı olarak onlara katıldı. İşte o andan itibaren her şey değişti. Herkes 8 saat çalışıyor, akşamları ise sosyalizm dersleri alıyordu. Jones takipçilerini etkin bir şekilde beynini yıkamaya başlamıştı. 17 Kasım 1978'de Leo Ryan adında bir politikacı Jonestown'daki istismar iddialarını araştırmak için Bileşik'e geldi. Araştırma bittiğinde Ryan ve ekibi havaalanında pusuya düşürüldü ve öldürüldü. Jones sonun geldiğini biliyordu. Yardımcılarına devasa bir küvet dolusu üzüm aromalı içecek hazırlattı. İçine uyuşturucu ve siyanür karışımı ekledi. Daha sonra tüm takipçilerine bir fincan içmelerini emretti. Ne içtiklerini bilmiyorlardı ama babalarının sözünü dinlediler. O bir fincan onların kaderlerini mühürledi. 900'den fazla kişi kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Liderleri Jim Jones da dahil olmak üzere. Bu olaylardan sonra Amerika'da Kool-Aid içmeyin deyimi ortaya çıktı. Bu bir lideri veya ideolojiyi sorgulamadan, eleştirel düşünmeden körü körüne takip etmeyin anlamına gelir. Çünkü aksi takdirde tıpkı Jonestown'daki insanlar gibi sonunuz dehşet verici olabilir. Bu hikayelerden en çok etkilendiğiniz hangisi oldu? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla bu tarz gizemli olaylar, korkunç hikayeler, ürkütücü yerler ve tuhaf gerçekler videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.